Merhaba, hayat kimimize göre uzun, kimimize göre kısa, bazılarına göre tam olması gereken uzunlukta bir yol. Bu yolda karşımıza yol ayrımları, yol arkadaşları, tabelalar, kurallar, kanunlar, bize bazen çok cezbedici gelecek ışıklı yol kıvrımları çıkacak. Benim bu yolculukta en çok önemsediğim, en mühim bulduğum şey memnuniyet. Kendi yolumu sevmek. Ben kendi yolumu ve mutlak memnuniyetimi kendi ellerimle kazanıyorum. Bunun için çok mutluyum. Birazcık aslında hepimizin bu hayatı yaşarken bir disiplin ve bir sistem oluşturduğumuzu düşünüyorum mental olarak. Kendi ekolümden bahsedeceğim size. Aslında hepsinin temelinde yatan şey, ana kural, hislerinizle yaşamak. Bence insan bazen nerede olması gerektiğini, ne olması gerektiğini, nasıl olabileceğini bilemeyebilir. Hepimiz gibi. Ama ne hissettiğini, neyi yaparken mutlu olduğunu her daim bileceksin. Tabii bir de bu şeyi iyi yapmanız gerekiyor. Bir şeyi iyi yapmak da onunla ilgili çok pratik yapmaktan geçiyor. O yüzden bir şeyi hem iyi yapıyorsanız ve bunu yaparken iyi hissediyorsanız aslında kendi cennetinizi dünyada bulmuş oluyorsunuz. Ve bunun güzelleşmemesi, çiçeklenmemesi mümkün olmadığını düşünüyorum. Biraz size kendi hikayemden bahsedeyim. Ben Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım bölümüne yerleştim. Hep zaten estetik algısı yüksek bir çocuktum büyürken de ve sevdiğim bir alandı. Görsel sanatlar, plastik sanatlar, ilgi alanım olduğu bir alandı. Zaten sonrasında da bu yaşamımda da sürekli var olan ve var edecek olduğum, üretecek olduğum bir alan haline geldi. Birçok markayla işbirliği yaptım. Hem onların stil içeriklerini ürettim. Kendi stil içeriklerimi ürettim. Dijital platformlarda kendi üretimlerimi sağladım. Sonrasında Şeyma Subaşı'nın stil danışmanlığını yürüttüm bir süre. Onun Is It Okay diye bir uygulaması vardı ve orada içerik ürettim. Ama sonra beni heyecanlandırmayan bir nokta olduğunu düşündüm. Aynı biraz önce anlattığım gibi. Yani daha iyi hissettiğim alanlar vardı. Ama o alanlar da çok erkek egemen alanlardı. Mesela ben darbuka çalmayı seviyordum. Ama darbuka çalan çok kadın yoktu. Bu darbuka çalma durumu da yine üniversitedeyken vurmalı çalgılar topluluğu işte yeni öğrenciler arıyor afişini gördüm ve Halk Bilimi Araştırmaları Merkezi'ne gittim. Orada da dünyanın birçok halkının, kültürünün, müziğinin, danslarının öğretildiği çok güzel bir kurumla karşılaştım. Sonrasında asıl benim hayatımı değiştirecek noktalardan biri ve bir insan Selçuk Yüksel'le hocamla tanıştım. İyi çaldığıma kanaat getirdi ve bana bir kanal oldu. Bundan sonra ben nereye gidersem sen de benimle birlikte geleceksin dedi. Ve biz Eti gibi kurumsal büyük firmaları beraber çalıştırmaya gittik. Tabii ki ben kendisini sadece asiste ediyordum. Ama çok eğleniyordum ve öğrenciydim. Çok fazla vaktim vardı. Çalmaya başladım. Ama her şeyi çok merak ediyorum ve çok seviyorum. Multidisipliner perküsyon seviyorum. Bongo, tumba, Afrika enstrümanları, darbuka. Tabii ki naçizane benim yine düşüncem. Nasıl müziğe piyanoyla başlanırsa ritme, perküsyona da darbukayla başlanır. Çünkü kendisi biraz zor bir enstrümandır. Kötü çalana çok tahammül olmaz ve çok kusur belli eder. Onu çaldıktan sonra diğer bas ritimleri daha rahat çalabilirsiniz. Daha güzel bir teknik geliştirebilirsiniz. O yüzden ben iyi darbuka çalmaya başladım. Yani buna yatırım yapmaya başladım. Ve gerçekten sürekli çalıyorum. Sürekli emek verdiğim bir şey gelişiyor, dönüşüyor. Ama takdir edersiniz ki hiç darbuka çalan kadın yok. Ve aynı zamanda darbuka da genelde arabesk fantezi müziklerde kullanılıyor. Ve ben de hiç böyle müzikler dinlememiştim bu yaşıma kadar. Neyse, darbukayla kendi dinlediğim müzikleri çalmaya başladım. Klasiklerde çalmaya başladım. Bana hitap eden metal, hatta Michael Jackson'la falan çalmaya başladım. Daha biricik bir şey olmaya başladı ve insanların dikkatini çekti. Yine
Türkiye'de çok fazla olmayan bir enstrüman çalmaya başladım. O da dikkat çekmeye başladı. Ve yaptığım şeyler hem özgün, hem biricik, hem de istediğim gibi oldu. Bu dünyadaki kendi cennetimi kurduğumu düşünüyorum. Bir de bunları yaparken okulda gönüllü olarak LÖSEV kampüs sorumluluğunu yürütüyordum. Aslında gönüllü birçok projede yer alıyordum. O yüzden gönüllü çalışma kültürüm oluşmuştu. Gönüllülükten bir arkadaşım bana bir teklifle geldi. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliği olduğunu ve orada bir workshop verip veremeyeceğimle ilgili. Bir gittim hocama, iznini istedim, bir icazet aldım. Daha doğrusu ben çok yapayım gibi düşünmüyordum. Ona bahsettim, o da beni yüreklendirdi. Sonra gidip kendi ilk defa ritim grubumu oluşturdum ve çalmaya başladık. Öğrencilerimle enerjimiz çok tuttu, onları çok sevdim ve gerçekten benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Sonrasında bizi bir etkinliğe dahil ettiler, Çocuk Tiyatroları Festivali'ne. O gün belediye başkanımız geldi. Böyle beni sormuş kendisi, bu kız kim falan diye. Tuttu beni kadroya aldı ve ben Büyükşehir Belediyesi'nin vurmalı çalgılar topluluklarının şefi oldum. Hayatımda gördüğüm en küçük, en deneyimsiz şeftim ama ben çok çalıştım. Gerçekten böyle bir sorumluluk aldıktan sonra kendimi geliştirmek için daha da çalıştım. Ve çok sevdiğim bir şey olduğu için bu alanda aslında çalışmak değil, sadece yaşamaktı benimki. O yüzden zaten şu an çalışmasam yine giyinip süslenirim. İnsanlara bu konuda yardımcı olmak isterim. Yine çalarım. Kendi müziğimi yaparım. O yüzden ben aslında hiç çalışmıyorum. Bu yola girdiğimde bana hem ya darbuka'nın vizyonunu değiştirdin, daha farklı bir şey gibi geliyor diyenler oldu. Bazen de darbuka çalıyor o kız zaten diyen insanlar oldu. İkisi de beni ne mutlu eden ne de üzen şeylerdi. Gerçekten ben sadece keyif aldığım şeyi defalarca yapmaya devam ettim. Hank Drum aynı şekilde. Hani çok fazla bu ülkede olan bir şey değildi. Ne o ya? Mangal gibi ya da hani gözleme sacı, hala bunu söyleyen çok fazla insan var. Ona benziyor. Öyle bir şeyler çalan bir kız var. Gözlemeci kız falan gibi diyenler vardı. Bir de inanılmaz bir şey yapıyor bu kız. Çok başarılı, yetenekli diyen insanlar vardı. Her zaman sizin için bir şeyler söyleyecekler. Siz kendi yolunuzda başarıyla, iyi hissederek, hislerinize güvenerek ve kendinize güvenerek yürüyün. O zaman Atatürk'ün de dediği gibi hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Her daim yolunuz, gönlünüz açık olsun. Her şey mucizevi şekilde hayatınıza düşsün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.